Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Önümde çıtı pıtı bir örnek var. Bildiğiniz yıldız modeli, yıldız örneği bu. Biraz daha farklı bir şekilde örülmüş. Arada mesafeler var. Ve örgünün arka yüzünde örüyoruz. Böylece biraz daha kolay örülüyor. Bu ön yüzü gördüğünüz gibi. Burası da arka yüzü. Örnek kolay, herhangi bir zorluğu yok. Oldukça rahat örülebilen bir örnek. Şöyle uzaktan da bakalım. Hafif kabarık duruyor. Çok güzel bir örnek. Çıtı pıtı. Bebek kıyafetlerinde özellikle çok yakışan bir örnek. Ama tabii başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Gene çoğu örnekte olduğu gibi münferit olarak da şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Ama normalde örnek için 3 ilmek kullanmak yeterli oluyor. Bu örgünün genelinde birer de ara ilmek olduğu için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek. Ben 2'şer tane de kenar ilmeği koydum. Bu kenar ilmeklerinin örgünün aslıyla bir ilgisi yok. Gerekmediği sürece koymuyoruz. Dikiş için nasıl dikiş yaptığınıza bağlı olarak değişir. Bir kenar ilmeği koyabilirsiniz. Ya da bu iki kenar ilmeğinin olduğu yerde lastiğiniz olabilir. Onun dışında söyleyeceğim bir başka şey, bu örnek biraz toparlıyor. Toparladığı için altta eğer lastik değil de haroşa yapıyorsanız haroşanızda hafif büzüklük olabilir. Lastik kullandığınız zaman da bu gevşek kalabilir, tam bilemiyorum. Yani ona göre önce bir deneme parçası örerseniz her örgüde olduğu gibi daha iyi sonuçlar alacaksınız. Böylece hani böyle bir parça ördüğünüz zaman üzerine altına kullanacağınız lastiği, üzerine örneği ördüğünüz zaman birbiriyle uyumunu ve duruşunu görmüş olup böylece ana örneğinize geçtiğinizde sıkıntı yaşamazsınız. Ben şişime 4 ve 4'ün katları artı 1 şeklinde ilmeklerimi aldım. 2'şer tane de gene kenar ilmeği bıraktım. 3,5 numara şiş kullandım burada. Burada da 3,5 numara şiş kullanacağım. Ona uygun kalınlıkta pamuklu bir iplikle bu yeşil olanı ördüm. Şimdi öreceğim ise akrilik bir iplik. Gene 3,5 numara şişe uygun bir iplik. 2 sıra haroşa ördüm. Örgünün ön yüzündeyim. Bir sıra baştan sona kadar ben kenar ilmeklerimi ters öreceğim. Örgünün başında haroşayı gerçi düzden yaptım. Biraz bir değişiklik olacaktır. O ters haroşa yapacağım için kenarda. Kenardaki 2 ilmeğimi ördükten sonra son ilmeklere kadar, son kenar ilmeğine kadar bütün örgümüzü ön yüzde düz olarak örüyoruz. Arka yüzde de ikinci sırada da ters olarak örüp 3. sıra ön yüze geliyoruz. Yani 1. sıra ön yüz düz, 2. sıra arkada ters, tekrar önde birlikte devam edelim. Evet, örgünün ön yüzünde 3. sıradayım. 2 sıra ördüm. Örgünün ön yüzünde örneğimizi başlıyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra düz örgüyle devam edeceğim. Birinci ilmeği örmeden sağ şişime geçiyorum. İpliğim arka tarafta. Düz örmeye devam ediyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3 ilmek örerek, düz örerek ilerliyorum. Bir ilmek boş, 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Arka yüze geldim. 4. sıradayım. Kenar ilmeklerimi ters haroşa yapıyorum. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra örneğime devam ediyorum. Boş almış olduğum ilmeği burada tekrar boş alıyorum ve burada diğer 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği tersten beraber örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Tekrar örüyorum. Yıldız örneği genelde örgünün ön yüzünde yapıyorlar. Arka yüzünden biraz daha kolay oluyor bu ilmekleri bir arada çıkarmak. Bu da aklınızda olsun. Bir ilmeği, önde boş almış olduğum ilmeği arka yüzde de boş alıyorum. Tekrar bu 3 ilmeğin içerisinden şişimi geçiriyorum ve bu şekilde bir ilmek alıyorum. İpliğimi doluyorum. Tekrar geçiriyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek kesiyorum. 3 ilmek oluşturuyorum. Bir kere daha yapalım. Boş alıyorum. Çok sıkı örüyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Onun için de bir küçük metot göstereceğim. Tekrar ilmeklerin içinden bir ilmek daha alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, 4. sırayı da tamamladım. Örgümün ön yüzünde 5. sıradayım. Artık yıldız örneğimiz oluştu sayılır. Bir sıra düz öreceğiz. Kenar ilmeklerimi alıyorum. Örmediğimiz ilmeği de bu çıkarttığımız yeni 3 ilmeği de bütün ilmeklerimizi başından sonuna kadar bu sıranın düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Evet, 6. sıra arkaya yüze geldiğimde ise bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örerek devam ediyorum 7. sıraya kadar. 7. sıra ön yüzdeyim. Şimdi burada örneğimizi kaydıracağız. Şuradaydı, şu 3 ilmekti bizim örneğimiz. Şimdi bu örneğin bir tanesini, ortadaki bir ilmeği ve diğer örnekten bir ilmeği alarak bu tarafa doğru örneğin yerini kaydıracağız. Bunun için de kenar ilmeklerimi ördükten sonra buradaki ortaya kadar 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmek benim artık boş olarak aldığım ilmek oluyor. Sonrasında diğer 3 ilmeği örerek alıyorum. Burada ortadaki ilmeği boş alıyorum. Aynı 1. sıradaki gibi, 3. sıradaki gibi 3 örüp bir boş alıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Evet, ön sırayı tamamladım. Örgünün arka yüzünde 8. sıradayım. Burada da gene 4. sırada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. 2 ilmeğimi, kenar ilmeğimi ters örüyorum. Sonra 2 ilmek daha ters örüyorum ve boş ilmeğime geliyorum. Boş ilmeğimi boş olarak karşı tarafa alıyorum ve 3 ilmeği içinden geçerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir kere doluyorum ve bir kere daha aynı yerden girip 3. ilmeğimi oluşturuyorum ve bu 3 ilmeği bırakıyorum. Boş ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğin ortasından sol şişin altından girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir daha
Üçüncü ilmeğimi de oluşturduktan sonra 3 ilmeği bırakıyorum. Buradaki ilmeği boşalıyorum. Bir doluyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. 9. sıra ön yüze geldiğimde tekrar birinci sıradan itibaren yaptıklarımı devam ediyorum. Yani 8. sırada dahil olmak üzere ilk yıldız örneğimiz ve sonrasında çaprazındaki diğer yıldız örneğimiz oluşmuş oluyor. Ondan sonra birinci sıraya geri dönüyoruz. Bir sıra düz gidiyoruz, bir sıra ters geliyoruz ve 3. sırada örneği tekrar kurmaya başlıyoruz. Ben biraz daha örgümü yukarıya doğru ilerleteyim. Tekrar görüşelim. Evet, bir miktar daha ördüm ve örgümü bu şekilde ortaya çıkardım. Oldukça hoş bir görüntüsü var. Daha seyrek, normal yıldız örneğinde daha bitişik ve daha sık sıralarda yapılıyor. Dediğim gibi ön yüzde de yapılabiliyor, arka yüzde de. Ön yüzde olunca şu gördüğünüz şu şeritler diğer tarafa meyilli olmuş oluyor önden yaparsanız. İkisi arasındaki tek fark bu. Şimdi size bahsettiğim bu 3 sıkı örenler için yapabilecekleri basit bir işlem var. Onu yaptıkları zaman arkadan biraz daha rahat alabilecekler örneklerini. Şimdi burada 3 tane düz öreceğiz. Bir tane arkadan aldık. 3 düz öreceğiz. Ortadaki birinciyi ördüm. İkinci ilmeği örerken bir kere değil de 2 tane dolayarak çıkartıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Ortadakini düz alıyorum. Bir örüyorum. Bu 3. sıra olmuş oluyor. İlk 2 sırayı ördükten sonra tekrar örneğin kurulum aşaması. Boş ilmeğimi alıyorum. Pardon. Ne yaptık? Boş ilmeğimizi burada aldık. Bir ördük. Evet. Böyle 2 defa doluyorum. Ve 2 ilmekmiş gibi bir görüntü oluyor. Yani 2 ilmeğim oluyor şişte. 3 boş alıyorum. 3 ilmeğin birini örüyorum. Ortadaki ilmeğe 2 tane doluyorum. Üçüncüsünü örüyorum. Buradakini boş alıyorum. Bir, ikinciyi 2 kere doluyorum. Üçüncüyü örüyorum ve boş ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde örgünün sonuna kadar aynı, herhangi bir farklılık yok. Sadece orada 2 kere ilmeğimizin üzerinden iplik geçiriyoruz. Son ilmeğimi de boş alarak sıra sonuna kadar örmüş oluyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geldiğimde sıkı örenler için bu. Böylece daha rahat hareket edebilecekler. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Boş olan ilmeğimi alıyorum. Ve şimdi bu 3 ilmeği önce buradaki bu dolamış olduğumuz ilmek çıkartıyorum şişten dolanmış kısmını. Bakın şimdi ilmeklerim gevşek oldu. Görüyor musunuz? Şişim içinde gayet rahat hareket ediyor. Rahatlıkla yıldız modelimi yapabiliyorum. Aradaki boş ilmeği alıyorum ve tekrar burada dolamış olduğum ipliği boşaltıyorum. Daha geniş ilmeklerim oluyor ve bu şekilde örgümü rahat örebiliyorum. Bu tekniği bu tip üçü bir arada alınanlarda veya diğerlerinde aklınızda olsun.
ipliği bir değil 2 kere dolarsanız ilmeklerinizin boyu uzar ve daha rahat hareket edersiniz. Bu sırayı tamamlayayım. Bakalım bu nasıl görünecek. Evet. Örneği tamamladım. Gördüğünüz gibi sadece benim elim çok sıkı değil. Orta karar bir elim var. Dolayısıyla şuradaki ilmeklerim de biraz uzadı. Bazı yerlerde ördükçe belki düzelir. Onun dışında örnek aynı. Alttaki gibi. Buradaki de aynı. Bir farklılık yok. Bu tekniği kullanarak sıkı örenler, hani şişten çıkarmakta ya da şişi geçirmekte zorlananlar bu tekniği kullanarak örgülerini rahatlıkla örebilirler. Evet, örneğimiz buraya kadar. Hoş, güzel, cici bir örnek. Birçok yerde kullanılabilir. Dediğim gibi bebek kıyafetlerinde, büyükler içinde, battaniyelerde, başka örneklerin arasında, yanında birçok şekilde kullanılabilecek bir örnek. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.